Şaşırmanızı sağlayacak bir yer varsa orası da Karadağ'dır. Balkan Yarımadası'nın küçük ve dağlık ülkesi Adriyatik Denizi'nin kıyısında yükselir ve neredeyse 650 bin kişilik bir nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. Çok büyük bir yer olmasa da görülecek kültürel noktaları ve muhteşem doğasıyla bu eksikliğini fazlasıyla gideriyor. En iyi yönü bütün bunları keşfetmek için sadece birkaç gün yeter. Kotor Körfezi'nin etkileyici manzaralarından İşkodra Gölü'nde tekne gezilerine ve Budva'nın gece hayatına bu yükselen yıldızın sahillerinde görülecek yerler ve yapılacak şeylere dair en iyi ipuçlarımız sizi bekliyor. Bir UNESCO Dünya Mirası alanı olan ve her sokak köşesi insanı büyüleyen Kotor, Karadağ sahilinin incisidir. Dağlara inşa edilmiş surları ve kırmızı kiremitli çatılarıyla bu peri masalı diyarı uluslararası yolcu gemilerinin ve Hırvatistan çevresindeki tur şirketlerinin gözdeleri arasında yer almaktadır. Sırtını Kotor Körfezi kıyısındaki fiyortlara dayamış Kotor, bir zamanlar Adriyatik Denizi'nin en işlek limanlarından biriydi. Günümüzde ise burası Karadağ sahilinin en iyi korunmuş kasabalarından biridir. Dar sokaklarda romantik gezilerin keyfini çıkarıp manzaralı bir tırmanışla şehir surlarına çıkarak nabzınızı hızlandırabilir veya San Giovanni Kalesi'ne tırmanarak Körfez'in nefes kesici manzaralarına ulaşabilirsiniz. Hevesli gezginlerin az bildiği bir gerçek de Kotor'da oldukça bol sayıda kedinin yaşıyor olması. Kotor yüzyıllar boyunca gemiler için bir ticaret limanı olarak hizmet verdi. Ve gemilerdeki pek çok kedinin geride bırakılmasıyla zamanla şehir bu sevdiğimiz dostlarımızın pek çok türüyle doldu. Başka bir efsaneye göre ise şehir ürkütücü sayıda yılan ve farenin istilası altındaydı. Ve kediler de şehri ve halkını korumak için getirildi. Hangisi olursa olsun onlar artık tüm ülkede iyi şans sembolü olarak kabul ediliyorlar. Kedi özlemini gidermek için Kedi Müzesi'ni ve Cats of Kotor dükkanını da ziyaret edebilirsiniz. Karadağ mutfağı için Slav, İtalyan ve Yunan yemek sanatlarının mükemmel bir karışımı diyebiliriz. Bu yüzden deniz ürünleriyle yapılmış risotto ve fırında balıktan beyaz peynir ve taze sebzelerle yapılan salatalara uzanan harika lezzetler burada sizi beklemektedir. Boka Kotorska yani Kotor Körfezi. Avrupa'nın en güneyindeki fiyordu olarak anılıyor ve tartışılabilir de olsa Karadağ'ın en büyüleyici turistik yeri. Bölgede tarih ve kültür açısından zengin sayısız tarihi kasaba var. Ama bunlar arasında en iyi korunmuş olanı Kotor'dan arabayla sadece 20 dakika uzaklıktaki Ortaçağ kasabası Perast'tır. Sadece bir ana caddeye sahip çok küçük bir yer olsa da Perast'ta pek çok tarihi kilise ve saray bulunmaktadır. Hiç vakit kaybetmeden Hotel Conte'nin içindeki Conte Restorant'ın deniz kenarındaki bölümüne uğrayarak komşu kasaba Niyagushi'de üretilen Niyagushi peyniri ve Niyagushi jambon gibi yerel Karadağ spesiyallerini tadabilirsiniz. Karnınızı doyurduktan sonra yerel tekne işletmecilerinden birini bulun ve meşhur Our Lady of the Rocks yani Kayaların Hanımı adlı küçük adaya doğru yelken açın. Karadağ'daki iki yapay adadan biri olan bu adacık küçük kayalardan yapılmış. Adada Katolik ziyaretçiler arasında oldukça popüler olan kilise ile bir müze bulunuyor. Efsaneye göre 1452'de iki denizci Körfez'in sığ bölümündeki bir kayanın üzerinde Meryem Ana'nın bir ikonasını bulmuş. Bu iki kişi ve Perast halkı Meryem Ana'yı onurlandırmak için tam aynı noktada bir adacık ve şapel inşa etmeye karar vermişler. Körfez'in kalabalığından uzakta mükemmel bir kaçış noktası olan Setinye, Karadağ'ın eski kraliyet başkentidir. Zengin bir tarihe ve Karadağ'ın önemli geçmişini yansıtan bol sayıda kültürel mekana sahiptir. 15. yüzyılın sonunda Lovçen Dağı'nın eteğinde kurulan şehir, o günden bu yana kadar Karadağ'ın kültürel kalbi haline gelmiştir. Ülke tarihinin antik zamanlardan 20. yüzyılın sonuna kadarlık bölümünü sergileyen 4 müze, 2 galeriden oluşan ülkenin en önemli müzesi Karadağ Ulusal Müzesi de bu şehirde bulunmaktadır.
Ayrıca Cetinye doğa aşıklarının da mutlaka görmesi gereken bir yerdir. Burası çevredeki dağların, Kotor Körfezi'nin ve hatta güneşli günlerde İşkodra Gölü'nün nefes kesici manzaralarını sunan muhteşem Niyegoş Mozolesi'ni ve Lovćen Ulusal Parkı'nı ziyaret etmek için iyi bir başlangıç noktasıdır. Budva, Karadağ'ın Miami'si olarak bilinen popüler bir sahil şehridir. Hem plaja gitmeyi sevenlere hem de bar müdavimlerine hitap etmektedir. Çünkü Budva gece hayatı oldukça aktiftir. Ancak Budva'da bunlardan daha da fazlası var. Budva'nın tarihi M.Ö. 5. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Mimarisi de Hırvatistan'daki Dubrovnik'i anımsatır. Ancak burada daha az turistle karşılaşacaksınız ve harcadığınız paranın karşılığını da daha iyi alacaksınız. Çarpıcı mimarinin en iyi örneklerini görebilmeniz için şehri gezmenizi öneririz. Yerel dildeki adı Starigrad olan bu bölge, Orta Çağ'dan kalma surlarla çevrili ve kalesi, kuleleri, kapısıyla tarihi bir bölgeden bekleyeceğiniz tüm unsurlara sahiptir. Şehirde gezerken önceki yüzyıllardan kalma savunma yapılarının harabelerinin üzerine inşa edilmiş hisarı da mutlaka görmelisiniz. Daha az kalabalık bir alternatif arıyorsanız Budva'nın 2,5 kilometre dışındaki Yaz plajını tercih edebilirsiniz. Daha fazla seçenek arıyorsanız Adriyatik Denizi'nin en güzel plajlarından biri kabul edilen Bečići veya dağlarla çevrili tertemiz sularıyla ünlü Kamenovo'yu görebilirsiniz. Karadağ'a gidip Sveti Stefan'ı görmemek olmaz. Sveti Stefan ülkenin turizm simgelerinden birisidir. Eminim ki siz de fotoğraf çekmeden geçemeyeceksiniz. Budva'ya arabayla 10 dakika mesafededir. Budva'ya gitmişken görmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Karadağ sahillerinde turistlerin daha ünlü yerlerin cazibesine karşı koyamayarak görmezden geldiği pek çok kasaba ve plaj var. Petrovac da kitle turizmi tarafından bozulmamış bu yerlerden birisi. Huzur ve rahatlık arayanlar için mükemmel bir yer. Burada ziyaret edilmesi gereken en önemli iki yerden ilki, girişi kasabanın limanında olan ve altında turkuaz suların etkileyici manzaralarını sunan küçük Venedik Hisarı. Adı Castio. Ve diğeri de 1902'de Zeytinlik'te keşfedilen ve geçmişi 4. yüzyıla uzanan Roma mozaikleridir. Ancak Petrovac'ı ziyaret etmek için en iyi neden göz kamaştırıcı plajlarıdır. Her türlü tesisi bulabileceğiniz Petrovac plajı gür bir bitki örtüsüne sahiptir. Yemyeşil Lustice plajı ve gözlerden uzaktaki Buljaritsa plajı bu kasabayı rahat bir tatil arayan her tür turist için ideal bir yer haline getiriyor. Sahilden Arnavutluk sınırına doğru daha da aşağı yöneldiğinizde nüfusun büyük bölümü Karadağ'da yaşayan Arnavutların ve Arnavut kökenlilerin oluşturduğu Ülgün'e geleceksiniz. Balkan turizminin az bilinen yerlerinden olsa da hoş bir manzaraya sahip, sakin, rahat bir yer arıyorsanız ziyaret ettiğinize değecektir. Ülgün, Adriyatik Denizi'nde en eski yerleşim yerlerinden birisidir. Karadağ sahilindeki çoğu şehirde olduğu gibi burada da taş döşeli dar sokaklara, taş duvarlara, bir hisara ve iyi restoranlara sahip halk arasında Starigrad denen tarihi bir bölge vardır. Açık hava meraklılarının ve başkentin kalabalık sokaklarından uzaklaşmak isteyen yerlilerin popüler mekanlarından olan İşkodra Gölü ve bağlı bulunduğu ulusal park, yüksek dağlardan hoş balıkçı kasabalarına, küçücük adalara ve eski kalelere kadar her şeyi sunuyor. Balkanların en büyük gölü olan bu Yunus balığı şeklindeki göl, Karadağ ve Arnavutluk arasında uzanıyor. Ama büyük bölümü Karadağ tarafında kalıyor. Gölün kuzey ucundaki küçük balıkçı kasabası Virpazar'ı keşfetmeyi unutmayın. Buradan gölde tekne turuna katılabilir, kano kiralayabilir veya bisiklet ya da yürüyüş rotalarını deneyebilirsiniz. Adada kültür meraklılarının keşfedebileceği manastır ve kiliseler var. Sıcak günleri değerlendirmek için tertemiz sulara sahip birden fazla sayıda güzel plaj bulunuyor.
Bölgedeyken gölü ikiye ayıran tren raylarının fotoğrafını çekmek isteyebilirsiniz. Günde 2 kere geçen Bar-Belgrad treni göl kenarından oldukça hoş bir manzara bırakıyor. Plajlar, dağlar, tarihi köyler, göller, Karadağ'da her şey var. Ancak başkentte günlük bir gezi yapmadan bu muhteşem ülkeyi tam anlamıyla görmüş olmazsınız. Podgorica'nın büyüsü Kotor, Perast veya Budva'ya benzemiyor. Sokaklarda Osmanlı kalıntılarıyla brutalist akımdaki blokların hakimiyeti gözleniyor. Ama bazı harika sanat galerileri, bolca park ve bahçe ile hareketli bir gece hayatı Podgorica'yı ziyarete değer bir yer haline getirmektedir. Şehirde gezinerek önemli kent simgelerini keşfedebilirsiniz. İsa'nın Dirilişi Katedrali, Moraça Nehri'nin üzerindeki kablo destekli Milenyum Köprüsü, St. George Kilisesi ve tüyler ürpertici bahçesi, tarihi semt Stara Varoş, Kral Nikola Petrovich'in eski sarayında yer alan ve düzenli olarak yerel artistlerin sergilerine ev sahipliği yapan Podgorica Modern Sanatlar Merkezi'ne biraz zaman ayırmayı da unutmamalısınız. Şarap severler için iyi bir haberimiz var. Avrupa'nın en büyük üzüm bağı olan ve içinde 11 milyondan fazla asma barındıran Plantaja şarapları da Podgorica'da bulunuyor. Görkemli şarap mahzenlerini görmek için tura katılarak son hasattan üretilen şarapların tadına bakabilirsiniz. Žabljak şehri ülkenin kuzeybatısındaki Durmitor Ulusal Parkı ile tanınmaktadır. Şehir Amerika'daki ünlü Büyük Kanyon'dan sonra dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise birinci büyük kanyonu olan Tara Kanyonu'na ev sahipliği yapar. Macera tutkunları için rafting, kano, camping gibi seçenekler bulunuyor. Sırno Gölü gibi 16 farklı buzul gölü daha olan Durmitor Dağı çevresindeki park, UNESCO koruma alanları listesine girmiş. Ostrog Manastırı Podgorica'dan Nikšić'e giden yolda deniz seviyesinden 900 metre yüksekte bulunan bir kayalıkta yer almaktadır. 1656'da Başpiskopos Vasilije Jovanović tarafından kurulmuştur. Tam olarak Danilovgrad sınırları içinde yer alır. Son dönemde turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilen bir nokta olmuştur. Gezilmesi gereken etkileyici noktalardan biridir.